Efendim merhabalar, Yusuf Çelik konuğumuz. Kaçıncı bölüm sorayım hemen? 35. Evet, çok güzel. Yusuf Çelik genç ve çok böyle gördüğünüz gibi enerjisi güzel bir konuk diye girişi yapıyorum. Ve hemen bize birazcık kendini tanıtır mısın Yusuf diyorum. Merhabalar diliyorum herkese. Böyle bir programda yer almak benim için çok önemli. Hani güzel falan onlar zaten çok başka şeyler, çok özel. Ama önemli olmasının nedeni de Türk eserlerinin, cello için yazılmış Türk eserlerinin böyle bir projede bir araya geliyor olması, ortaya çıkıyor olması, gün yüzünde artık değerlendirilir, insanlara tanıtılır olmuş olması bizim için çok önemli. Çok teşekkürler sizlere böyle bir program yaptığınız için. Ben Mersin doğumluyum. E, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda violonsel eğitime başladım. Ondan öncesinde birkaç yıl işte piyano eğitimi alıyordum. Hobi gibi başladım. Ondan sonra konservatuvara yönlendirildim. Ailem de sağ olsun çok desteklediler beni. Orada başladım. Üniversiteye kadar orada rahmetli hocam Ayşe Pelin Coşkun öğrencisi olarak liseyi bitirdim. Ondan sonra yurt dışına gitmek istiyordum. Hep arkadaşlarımın gittiğini görüyordum. Dedim ben de belki yapabilirim. Neden olmasın yani. Çalışıyorum, çok seviyorum. Bütün enerjimi sarf ediyorum. Denedim, kazandım. Almanya'da, Bremen'de Alexander Bailey'nin sınıfını kazandım. O çok iyi bir profesör. İngiliz kendisi. Navarra'nın öğrencisi. Onunla çalıştım. Lisansımı orada yaptım ama ondan önce oraya gitmek için ben gözümü kararttım, gideceğim dedim. Sınava girdim. Ama tabii maddi imkanlar kısıtlı. Malum euro bazında olunca da. Güersüel Pekinellerinde bir projesi vardı o sırada yeni çıkan Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler diye. Onu duydum. Onu da bir deneyeyim dedim. Neden olmasın? Girdim sınava. Onu da kazandım. Sağ olsunlar beni orada okuttular bu süreçte. Bütün maddi manevi desteklerini eksik etmediler. Oradaki yaşam bursumu karşıladılar ve aynı zamanda iyi bir Fransız cello'ya çaldım orada 6 yıl boyunca. Sonra orada bursum da bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Burada Karşıyaka Oda Orkestrası var. Karşıyaka Belediyesi'nin orkestrası vardı İzmir'de. Rengim Gökmen ve Tevfik Rodos'un kurduğu bir orkestraydı belediye başkanıyla birlikte. Orayı kazandım. Oranın grup şefi oldum. 5 yıl boyunca orada çalıştım. Geçen Ağustos ayında da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açmış olduğu kadro sınavını kazanarak e, oranın kadrolu sanatçısı oldum. Bu şekilde devam ediyorum kariyerime. Güzel. Evet, siz CSO'nun yeni e, pırıl pırıl genç 4 tane violonselcisiniz. Çok sağ olun. CSO en sonunda taze bir kan aldı. 30 küsur değil mi? 33 mü 34 müydü kazanan 30. aday? Evet. 30. Yani 30 ya da 30 olması CSO lazım. herhalde son 20 yıldaki en büyük yenilik. O Evet. anlamda hem de yeni salon falan birçok çok hoş bir döneme giriyoruz CSO tarafında. Evet yani eğitimin olsun her anlamda örnek teşkil edecek genç bir bizim alt kuşağı çok güzel örnek olarak sunabileceğimiz bir genç arkadaşımızsın, meslektaşımızsın. Teşekkür ederim. Ki hocam aldığın eğitim hepsi iyi, harika. Ben seni bir Ayvalık'ta bir şeyde Ayma'da bir ne çaldın sen orada? Haydn Domajor çaldın. Haydn Domajor çalmıştım. O akşam ben de vardım. Seninle tanışmadık ama dedim, ulan ne pırıl pırıl olan. Valla dedim bunun önü çok açık. Hakikaten belli de oluyor zaten. Çok sağ olun. Evet, iyi ki geldin. Hoş geldin. Bugün seninle konuşacağımız bir sürü performansın var. Bir tane de senin besteci olarak bir tane kaydettiğin çok hoş küçük bir eser var. Hangisiyle başlamak istersin? Ee, Fark etmez. Hepsiyle başlayabiliriz. Hepsini konuşacağız madem. Besteci Yusuf'u hemen aradan çıkartıp Çelist Yusuf'a dönelim mi? Tamam öyle yapalım.
Ya Okey. aslında benim Besteci tabii Yusuf'tan biraz bahset bize o zaman. besteci Yusuf demeyelim de deneyen Yusuf diyelim şimdilik. Yani birkaç çalışmam var, küçük şeyler yapıyorum. Bundan çok keyif alıyorum. Üretmek her zaman çok güzel bir şey. Profesyonel de olsa, deneysel de olsa, amatör de olsa fark etmez. Bir şeylerle uğraşmak, üretmek benim için her zaman çok keyif veren bir şey. Madem müzisyenim, madem bu kadar yorumluyorum, bir şeyler yapıyorum, neden kendimde bir şey yazmayayım diye yola çıktığım bir şey, bir küçük bir parça o. Hatta şimdi geçenlerde sizin de programınıza sanırım konuk olmuştu Gözde Yaşar Çelist. Evet. Onunla konuştuk. Birlikte geçen hafta bu geçtiğimiz günlerde Kapadokya'daydık. Brandenburg konçertolarını birlikte çaldık. Orada çok güzel, otantik bir ortamda kaydettik. Onunla konuşuyorduk. O dedi yani böyle bir parçam var ne güzel falan yapmışsın diye. Oradan da şey doğdu. Hani böyle hani biraz öğrencilere hitap edebilen, hani anlaşılması kolay, Türk ritim ve motiflerini içerisinde barındıran bir müzik oldu. 2-3 dakikalık. Neden dedim bu tip böyle 5-6 tane müzik yapıp öğrencilere adapte etmiyorum diye böyle bir düşüncem oldu. Bakalım ona da girişeceğim. O parçada dediğim gibi yani yanılmıyorsam 2013 yılında yaptığım küçük bir çalışma arp ve cello için. Arpçı bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte çalarız şeyle yapmıştım. Adı Oriental. E, Zaten YouTube'da da yazınca çıkıyor. İsteyen dinleyebilir, fikir olsun diye. Böyle küçük bir çalışmamdı benim. Onun dışında tabii daha başka şeyler yaptım. Rotary Kulübü için İzmir'de bir böyle ensemble için bir müzik yazmıştım. Hani hem onların misyonunu belli edecek hem de biraz dolu dolu temperamanlı bir şey olsun diye öyle bir şey yazmıştım. O da seslendirilmişti İzmir'de. Onun dışında da denediğim birkaç pop şarkı da var. Söz de yazıyorum bir yandan. Çok seviyorum bir şeyler üretmeyi dediğim gibi. Öyle çalışmalarım var. Ama tabii bunları bir zamanla biraz daha olgunlaştıkça derleyip toplamayı düşünüyorum. Evet. Aslı biz aldık değil mi listeye bu oryantali? Evet, tabii ki sonuçta bir Türk besteci ve onun eseri. Evet. Küçük parçası. Bizim öyle bir kategorizasyonumuz yok Yusuf. Sonuçta Türkiye'de, Türkiye toprakları üzerinde kendine Türk diyen veya bu ülkeye ait hisseden herkes bizim için eşit mesafede. Hiç önemli değil. Yeter ki hani evet bu toprakların müziği desin. Yeterli. Evet, şimdi o zaman Çelist Yusuf'a geçiyoruz. Aynen. Ne konuşmak istersin diyeceğim ama bir yandan da sen biraz önce bir notlar yolladın. Burada mesela Saygun Partisi hakkında birkaç bir şey söyleyebilirim demişsin. Hı hı. Ne konuşalım, ne dersin? Yani Saygun Partisi hakkında öncelikle benim küçük naçizane bir isyanım var. Türk çelistlere. Yani bu tabii ki çalınan çok bilinen Avrupa'da ve Amerika'da özellikle çok basılmış da bir müzik. Saygun çok büyük bir besteci. Bizi temsilen yani Cumhuriyet döneminde kurulmuş 20. yüzyıl klasik Türk müziği üzerine Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuş bir kurumun da başında Saygun ve bu misyonu çok iyi taşımış. Tüm dünyaya gerçekten Türk motiflerini, Türk müziğini e, daha başka yani Avrupa'dan ya da Amerika'dan aldığı motiflerle, armonik çeşitlemelerle harmanlamış çok başarılı bir besteci. Çok felsefi yaklaşan bir müzisyen. Dolayısıyla Türk tarihi için, Türk müzik tarihi için çok büyük bir isim. Bu eseri bizlerin daha çok çalması lazım, daha çok çalışmamız lazım. Ve sadece hepimizin tabii ki bildiği o meşhur bölüm, Allegretto bölüm, yavaş bölümü, o mistik havası Türk ezgilerini biraz içerisinde barındırdığı, pentatonizmi içerisinde barındırdığı o bölüm daha çok çalınıyor. Hepimizin bildiği gibi. Hepsini çalalım istiyoruz. Hepsini daha çok çalalım. Her bölüme ayrı ayrı da olsa bis parçası bile olarak yer veriyor olsak da başka bölümlere de yer verelim derim ben. Böyle başlamak isterim bu esere. Okay. Onun dışında tabii ki yani çok sanatçımız kaydetti, çaldı, Yoyoma bile kaydetti bu eseri. Biliyorsunuz videosu var YouTube'da izleyenler için, izlemeyenler için duyurayım. Çok yani dediğim gibi Türk ezgilerini, Türk figürlerini,
Batı armonisiyle birleştirmiş bir besteci. Dediğim gibi içinde pentatonizmi barındıran, beş sesli müziği barındıran bir eser. Farklı karakterlerde, hızlı bölümlerindeki efektif çalışmalar falan, yani bunlar çok o dönem için ve bugünün Türk müziği bestecileri için ciddi ilham kaynakları. Çalması da büyük bir keyif. Ve gerçekten de çalındığı takdirde, yani yurt dışında da böyle, Türkiye'de de böyle, seyirciyi gerçekten alıyor eser. Sarıyor Sen gerçekten. kaç kere Seyirci çaldın adapte ediyor. bunu? Ben iki Kaç kere kere çaldım. çaldın? 2 kere çaldım. Yani konser olarak çok çalıştım. Başka sınavlarda bir yerlere çaldım da konser olarak bir kere Almanya'da, bir kere Türkiye'de çaldım. Almanya'da okuduğum dönemde. Oradaki hocam da tabii o biliyor tabii ama çalmamış. Yani Saygun'u biliyor da eseri bilmiyor, çalmamış. Ben dedim böyle bir eser var, bir konserde ben bunu çalmak istiyorum. Öyle bir sınıf konserleri oluyordu okulda. Tamam dedi, madem öyle çal falan. Ama önce muhakkak bana çal dedi. Tabii dedim, yani siz dedi bir çalarım. Ondan sonra tabii çalıştık. Aşırı keyif aldı dinlerken. Birlikte çalıştık. O bana bir şeyler soruyor. İşte 9-8'lik nasıl, 5-8'lik sizdeki anlayış nasıl falan filan, biraz daha her kültürde biliyorsunuz bunlar değişiyor. Ondan sonra onların üzerine biraz konuştuk vesaire derken öyle bir konser çıktı ortaya. Ondan sonra bir konser daha yaptırdı. O biraz daha bir sınıf konseriydi. Onu tam konserden saymıyorum şu an. Sadece bahsetmek için söyledim. Onun dışında bir de çok önemli bir profesörün, tarih profesörünün evinde konserler düzenleniyor. Çok büyük bir malikanesi var diyeyim. Öyle bir evde konserler düzenliyor. Bir gün bana da söyledi. Dedi ki senin şu çaldığın eser var, Saygun'un partitası. Çok hoşuma gitti. Öyle bir ortamda da muhakkak çalmalısın. Çünkü her kültürden insan var orada. Yani Portekizli var, İspanyol var, Kolombiyalı var. Kesinlikle çalmalısın dedi. O daha önemli bir konser formatıydı benim için orada. Çok beğenildi, çok sevildi. Çok kez soruldu Saygun hakkında, bilmeyen merak etti, hemen açtı telefonundan Saygun'u araştırdı, notlarını aldı vesaire. O yüzden çok anlamlı, çok seyirciye hitap eden bir eser, çekici bir eser. Çalınması kesinlikle lazım. Sen Saygun'un özel ödülünü niye aldın? Yani sebep neydi? Ne oldu? Nerede oldu? Mersin'de yapılan bir yarışma vardı. Yani violonsel yarışması vardı. Birinci ulusal Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yaptığı bir yarışmaydı. Tabii o dönemde şimdi her nesilden sonra bir 10 kişi daha alttan geliyor. Böyle öyle yükseliyoruz. Çok güzel bir haber bu bence. Bizim o zamanki jenerasyonda işte Dorukan, Nil, işte ben, Emirhan, bu arkadaşlarımızla birlikte aynı ortamda yarıştık. Yani adı yarışma ama biz orada çok tabii keyifli bir an yaşadık. Hepimiz birbirimizle yeni tanışıyoruz vesaire. Çok keyifli bir ortamdı. O yarışmada çalmıştım onu. O zorunlu eser gibi bir şeydi aslında. Özel ödülü olan bir eserdi. Ben de o özel ödülü Dorukan'la birlikte, Dorukan Doruk'la birlikte paylaşmıştık. Birinciliği de aynı şekilde paylaştık o yarışmada. O vesileyle gelişti. Yıl kaç? 2008. 2008. Okey. Bu rahmetli Nuri Hoca'nın jüri olduğu yarışma Aynen. herhalde. Melih Evet. var, Nuri Hoca var. Tamam, Evet. okey. Okey. Evet, çaldığın eserlere geçelim mi başka? Saygun hakkında başka söylemek istediğin bir şey yoksa? Yok, sizin söylemek istediğiniz, bana katmak istediğiniz bir şey varsa ben her zaman açığım. Yo, yani misafirimiz ne konuşmak isterse onu konuşuyoruz. O zaman hangi eserle başlayalım? Kemal Cem Yılmaz'la mı başlayalım? Ne dersin? Olabilir, olabilir. Benim önümdeki Evet. listede sırada o var. Evet, bunun sebebi, niye çaldığın, ne oldu? Biraz anlat bize. Şöyle bahsedeyim. Kemal Cem Yılmaz öncelikle piyanist ve besteci. Hannover'de doğmuş büyümüş bir Türk. Orada konservatuvar okuyor. Hannover Hochschule'de. Piyano eğitimini alıyor. Benim o dönem Bremen'de okuduğum süreçte çok yanımda oldu. Ben onun yanında oldum. Yaşça benden birazcık daha büyük ama arkadaş gibiydik kendisiyle. İnanılmaz bir piyanist. Gerçekten genius bir müzisyen. Çok üst düzey fikirleri var müzik hakkında, Bach hakkında, Mozart hakkında. Gerçekten yani stil olarak da çok donanımlı bir insan. Fakat çok varlıklı bir aileden gelmiyor. Ve
Orada aynı zamanda taksi şoförlüğü yapıyor Kemalcan. Yani okulunu okuyor, işte konserini yapıyor. Hop, gece sabaha karşı taksiye çıkıyor, çalışıyor. Taksisini teslim ettikten sonra da gelip piyanosunu, stüdyosunda piyanosu var. Onu çalışıyor, bestelerini yapıyor. Bazen durakta bestelerini yapıyor bilgisayarında falan. Böyle bir hayat yaşıyor. Zor bir süreç geçiriyor. Yanılmıyorsam o da babasını kaybettiği bir dönem. Yıl Yani kaç? Bu bu bahsettiğin. 2010'lu yıllar, 2010'un başları. Okey. Öyle bir dönem. Annesiyle yaşıyor. Çok mütevazi bir yaşam sürüyorlar. Ondan sonra tabii o süreçte biz tanışıyoruz. Bizi Tunca Özçuadar vardır, zamanın başkonsolosu, Alman başkonsolosu. O bizi tanıştırdı. Böyle bir işte Türk varmış burada, bak bu da yeni gelmiş, onu da hadi falan diye tanıştırdı bizi, sağ olsun. O da çok gerçekten ciddi bir klasik müzik aşığı bir insandı. E, Dedi ki işte gelin sizi tanıştıralım. Bir gün bir ortamda buluştuk falan derken laf lafa açtı. Biz gayet iyi bir arkadaşlık sürdürdük. Ondan sonra Beethoven konseri yapacaktık. Beethoven sonatlar şeyde konsere hazırlanırken işte çalışıyoruz. Ben bilmiyordum o sırada besteci yanını. Sadece piyanist olduğunu biliyordum. Bestelerinden bahsetti. Orada bir şeyler gördüm. Bu ne falan filan. Benim eserim falan dedi. Neymiş falan filan. Bakarken böyle işte başka eserleri, piyano için çok güzel eserleri var. Hatta birkaç albüm var. Bir eseri var. Yakamoz sanırım onun adı. O da çok güzel eserdir. Hatta internette de notası bulunabilir, satışta var. Çok değerli bir müzisyen. Benim dedi cello için aslında daha tam olarak bitirmediğim bir eser var dedi. Adı 44. Neden 44 olduğunu söylemedi bana. Sadece 44 olduğunu biliyorum. Özellikle bana söylemedi şeyini, neden öyle isim verdiğini. Ama içinde yani onun aslında Türk olarak Almanya'da doğup oraya entegre oluşunu da barındıran ve bu entegrasyonda zorluk çekişini de barındıran bir müzik olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz yani entegrasyon problemi çok yaşanıyor Almanya'da ki Türkler arasında içinde. İçerisinde ciddi ritmik kaosları barındıran ama bazen gerçekten çok lirik temaları da işleyen bir müzik. Kısa bir müzik, yanılmıyorsam 4 dakikalık falan 4-5 dakikalık bir müzik cello, piyano için. O süreçte daha bitirmemişti. Biz biraz daha hani rafa daha çıkmadan önceki bir deneme halini onunla çalmıştık. Sonra revize edeceğini söylemişti ama tabii ben buraya döndüm artık. O oradaydı. Sonra o bir ara İstanbul'a geldi gitti falan. Biraz koptuk. Kendisine hatta bu program için de daha dün akşam tekrar yazdım ama denk gelmedi, konuşamadık öncesinde. Daha ayrıntılarda size iletirim bu eser hakkında. Gerek notası gerek de misyonu olarak. 44'ün ne olduğunu hala Öyle mi? bilmiyoruz. Aynen, hala bilmiyoruz. O hala belki de başka çalacak birine söyleyebilir. Belki bizim Okey, bu eser bize söyler. Aynen, belki size de paylaşabilir. bu o zaman piyano ve violonsel için 4 dakikalık bir eser. Bir yerde kaydı var mı internette? İnternette yok ama kendisinde var. İşte ben ona ulaştığım zaman size de muhakkak ulaştırırım. Yayınlamak isterseniz ona da müsaadesi olduğu takdirde muhakkak sizinle de paylaşırım tabii. Yani uygun görürse biz ne olduğunu anlamak Muhakkak görecek. açısından bilmemiz açısından çok iyi olur diye düşünüyorum. Değil mi Evet. Aslı? Bunun notası yok o zaman bizde Aslı. Henüz yok. Henüz Evet. yok bizde, evet. Hı hı. Piyano ve cello için diyor Çok Kemal. temperamanlı, çok gerçekten tansiyonu yüksek bir eser. Harika. Okey. O zaman bir sonraki esere geçelim mi? Bunun hakkında söyleyeceğin başka bir şey yoksa? Şimdilik yok, dediğim gibi yani Kemalcan yani aslında önemli bir besteci. Yani sipariş verilip de böyle bir şey yapılır mı bilmiyorum. O biraz daha bir insan, hani böyle biri bir şey istedi onu yapayımdan ziyade gerçekten kendi ruhuyla, kendi iradesiyle iş yapmayı seven bir insan. O yüzden belki de bu program üzerine kendisi bir hevesle yazabilir. Yeni bir şey. Ben ismini şu an ilk defa senden duyuyorum. Bugüne kadar duymamış olmam benim hatam. İşte bu bahane aslında bizim bu YouTube kanalı bu bahane sayesinde bir sürü
Evet. pırıl pırıl genç insanların isimlerini öğreniyoruz. İnşallah birileri de der ki ya böyle biri var, öğreneyim, kim olduğunu öğreneyim. Tayfun, bu bizim ilk Almancı Türk bestecimiz o zaman. Gerçek anlamda. Ya evet, aslında tam bunu da konuşmuştuk biliyorsun önceden. Hani Türkiye'de Evet, evet. yaşamıyor ama Türk. Bence çok güzel. Ben şimdi birazcık arama yaptım hemen Kemal Cem Yılmaz'la ilgili. İşte internetin imkanları sağ olsun. Hakikaten ilginç bir kimlik. Yani 44'ü de dinlemek için de sabırsızlanıyorum. Herhalde Yusuf bize anlatacak neler, yani hissi ne 44'ün peki? Duygusu ne? Vallahi Yani hocam bir şey mi söylüyordunuz? Sizi kesmek istemem. onu herhalde kendisiyle konuşunca anlayacağız diye düşünüyorum. Onu Yusuf da Yani bilmediğine bir göre. çalıcı olarak benim buna ek olarak söyleyebileceğim şey herhalde şu olabilir. Yani bir kere öncelikle tabii bestecisiyle ilk çalıştığım eser. Hem de arkadaşım, yani diyorum ki bak şurada şunu yazmışsın ama bak bizde bu pek mümkün değil belki, ya da ne bileyim şöyle mi olsa deyince böyle düşünüp değiştirebilme lüksü var. O çok keyifli bir şeymiş gerçekten. Öyle bazen karşımıza çıkıyor. Şaka bir yana tabii, öyle bir çok bir müdahalem olmadı ama belli bir şeyler konuştuk eser üzerine. Yani dediğim gibi çok temperamanı yüksek, ritmik yapısı çok kuvvetli bir eser. Değişik ritmik ögeler barındıran, ölçülemeler barındıran bir eser. Dolayısıyla çalması çok keyifli. Yani çaldıkça çalıyor. Elim yoruluyor falan artık çünkü çok ciddi temperaman. 3 forteler var. Piyanoyu bastıramıyorsunuz. Kemal Cem zaten çok iri de bir insan. İnanılmaz da ağırlığını bırakabilen, çok iyi tonu olan bir insan. Kapağı da açınca cello hiç oluyor yanında. Daha da bir havaya girip çalmak istiyorsunuz o sırada. O yüzden çalması da çok keyifli, bir o kadar da yorucuydu o süreçte bana. Ama dediğim Anladım. gibi yani her insan içinde başka bir şey olabilir bu eserin. Biraz soyut bir şeyi var. Seçici olabilirsiniz. Herkes farklı bir şey düşünebilir üzerinde. Umarım daha fazla bu eser ve bu besteci hakkında ilerleyen süreçte daha çok bilgimiz olacak bir süreç yaşayacağız diye ümit ediyorum. Değil mi Aslı? Umarım bir onunla da röportaj şansımız olur Kemal Tabii Cem ki evet. Yılmaz'la. Şimdi ben de Orada Yusuf'tan öğrenince ismini biraz araştırdım ve aslında Beethoven piyano kayıtları ya piyano sonatlarının kayıtları olduğunu, yorumcu olarak hani aslında bir sürü çok paylaşılan bir piyanist olduğunu, çok dinlenilen bir piyanist olduğunu ben de o zaman gördüm. Fakat işte o, evet, dediğiniz gibi bizim eksikliğimiz olmuş, bizim haberimiz yokmuş. Öğreneceğiz. Evet, Kemal Cem evet, evet. Yılmaz'ı alacağız nasılsa. Bu arada Kemal Cem Yılmaz deyince algoritma nasıl şaşırıyor değil mi? Cem Yılmaz ünlü, Evet, oğlunun ismi Kemal. Çok evet, evet. durumlar. Şimdi şeye dönelim, ben Yusuf'a dönelim istiyorum. Yusuf bize bir güzellik daha yapmış oldu böyle. Artık şeyden söz etmek ister misin biraz? Onur Nurcan Prelüt. Şöyle, Onur Hoca İzmir'de kompozisyon bölümündeydi. Ben de o Almanya'daki eğitimden sonra bir süre İzmir'deydim, okuldaydım. O süreçte kendisinin yeni bitirdiği bir eserdi. 2013-14, yanılmıyorsam 14 olması lazım, emin olmamakla birlikte. İşte o sürede birlikte yani Almanya dönüşü yine tekrar e, yani bu YÖK'le ilgili birkaç sıkıntı çıktığı için ben tekrar üniversite okumak durumunda kaldım. İzmir'deyken de orada devam ettim. E, Can Elbi'nin öğrencisi olduğum süreçte Onur Hoca da işte Can Elbi'ye vermek istemişti o eseri. O çalışırken ben de bir yandan çalıştım. Nasıl bir eser merak ettiğim için. Solo eser bir kere. Şimdi solo çalmak her zaman bir cellist için keyiflidir. Neden keyiflidir? Çünkü çok zengin bir tınısı olan enstrüman. Baslardan tizlere biraz olayı siz çok daha keyifli yönetebiliyorsunuz. Renkleri daha çok ortaya çıkarabiliyorsunuz birçok enstrümana göre. Dolayısıyla solo eser çalışmak daha keyifli, biraz daha sizsiniz orada, yaratıcısı gibisiniz aslında. Onur Hoca da sağ olsun benim de işte çalışmama vesile oldu onun. Kendisine de birkaç kere çalmıştım var. Üzerinde söylediği şeyler de var. Hatta o nota da var. Üzerine notlarla paylaşabilirim sizle de. Ondan sonra yani eseri bir yerde çalmadım ben. Sadece nedir, ne değildi tanışmak için çaldım eseri. Çok keyifli bir eser. Kesinlikle solo repertuarlarda bulunabilecek
kesinlikle bulunması gereken, bir Türk eseri olarak bulunması gereken bir eser. Çalması keyifli. Kaç dakika Her sürüyor şey eser? herhalde bir 7 dakika, 6 dakika gibi bir minutajdı. Yani biraz çalıcıya da değişiyor. Solo eser olduğu için herkes farklı yorumlayabiliyor ama yanılmıyorsam bir 6 dakikası var hocam. Tamam. Ortalama. Tonal bir eser mi? Hani sadece anlamak için soruyorum. Kaydı olmadığı için. Tonal ve modal bir şey var. Yani deneysel bir müzik değil. Onu söyleyebilirim. Ama yani insanı çok nasıl söyleyeyim, yormayan demek istemiyorum. Öyle bir şey değil. Yorup yormama mevzusu değil aslında mevzu. Fokus olmakla ilgili. Yani orada müziğin içine girmek, anlamak çok zor değil. Hemen size kendini sevdiriyor ve algılarınıza cevap veren bir müzik. Dolayısıyla çalana da dinleyiciye de çok keyif veren bir müzik. Ne güzel bir Okey. dinledi. Evet. Başka Onur Nurcan'ın Prelude hakkında söyleyeceğin bir şey var mı aklına gelen? Şu an yok. Okey. O zaman Hasan Barış Gemici'ye geçsem olur mu? Tabii. Ben Hasan Barış'tan bahsedeyim önce. Hasan Barış yanılmıyorsam 96'lı, çok genç bir besteci. Şu anda herhalde Mimar Sinan'da yüksek lisans kazandı. Oraya devam edecek. Oğuzhan Balcı ile çalıştığını biliyorum. Çok güzel tınılar yakalayan, çok gerçekten kafasında inanılmaz bir hayal dünyası olan genç bir müzisyen, genç bir besteci. Yani şu Küçük Prens kitabı vardır ya, biraz böyle o öyle bir hayat yaşıyor, öyle bir kafası var müziğe döndüğü zaman. Çok güzel hayal gücü var. Çok da güzel betimliyor bazı şeyleri. Çok başarılı o anlamda. Bizim Saigon Quartet diye bir kuartetimiz vardı. Karşıyaka Oda Orkestrası'nın grup şeflerinden oluşan. Bu kuartet için yazılmış bir eser var. Barış İnce'nin Çelişki diye bir kitabı var. Onun için ya onun kitabına yazdığı bir müzik. Yaklaşık 40 dakikalık bir müzik. O kitabı anlatan bir müzik. Kuartet için yazılmış. İşte bize de geldi. Saigon Kuartet olarak çalar mısınız? Biz de çalalım dedik. Çünkü genç besteci böyle bir şey yazmış. Büyük bir yapıt, yani 3-4 dakikalık eser, 40 dakikalık büyük bir eser. Ciddi bir emek harcanmış. Çaldık ve o kadar keyif aldık ki çalarken her birimiz. Yani hem tonal modal yapısı, bazen efektif yapısı, bazen bazı kültürel ve yöresel diyeyim şeyleri, temaları ve figürleri taklit etmiş ama özgün bir şekilde. Çok başarılı, yani genç bir besteci için ve yeni, yani ilk büyük yapıtı olarak bakıldığı zaman, eseri olarak bakıldığı zaman çok başarılı bir eser. Sürükleyici. Kitapla da çok güzel bağdaşıyor. O olay örgüsüyle çok güzel ilerleyen bir müzik. Sonra Hasan Barış'la bu şekilde tanıştık. Bizim şimdi 8 cello bir grubumuz var. Cello Orion diye. Burada Ankara'da kurduğumuz ve İstanbul ve Eskişehir ayağı da olan. İstanbul ekibi hep bizim ekürü zaten. Aynen, Melih Kara, Murat Berk var. Murat Berk var, Melih Evet, Kara var. evet. Böyle bir ensemble kurduk. İşte ilk konserimizi Cere'de yapmıştık bu pandemi döneminde ama tabii konserler şimdi nereden nasıl alacağız, pandemi falan derken çok zor ilerliyor her şey. Ama biz devam ediyoruz tabii çalışmalara. Bazı projeler var hayata geçecek. Onun için tabii düzenlemeler gerekiyor biliyorsunuz. Yani 8 cello için tabii ki orijinal eserler de var ama bütün bir konseri çıkarmaz. Dolayısıyla aranjeler gerekiyor. Bazen popüler şeyler yapılıyor, bazen hiç bilinmeyen şeyleri yapıyoruz gibi çalışmalar var. Hasan Barış'ı aradım. Dedim ki böyle böyle bizim için bir düzenleme yapar mısın? Şu eser, şunlar. İşte yapar mısın, ilgilenir misin şu tarihe kadar? Hemen dedi yaparım. Hani ikiletmedi. Seve seve falan. İnanılmaz girişken, çok hevesli bir besteci. Ve dediğim gibi çok da uyumlu bir insan. Hemen pat gönderdi. Her gün bir tane müzik atıyor. Hemen düzenliyor, atıyor, yolluyor hemen altyapısını falan, oradan seslerini falan kaydedip MIDI haliyle çok güzel yapıyor. Eserlerin dağılımını çok güzel yapıyor. Çok başarılı. Onları çalıyoruz. Geçenlerde konuşuyorduk. Ya dedim, senin hiç cello eserin yok mu? Madem bu kadar sen tanıyorsun celloyu. Bir tane düzeltme yapmadım ben cello ile ilgili. Hani vardır ya bazı şeyler, olacak olmayacak şeyler. Çok bilinçli yazan bir besteci. Dedim bir cello için bir şey yaz. Çalalım.
Yani hatta gerekirse benim de bir düşüncem var önümüzdeki bu Ocak-Şubat ayı için. Genç Türk bestecileri cello için yazdığı eserleri kayda almak düşüncesindeyim. Bir albüm düşüncem var. Tabii ki sizin bu arşiviniz bana büyük yardımda bulunacak bu anlamda. E, Onu yapmak için ona da söyledim yani yap bir şeyler diye. Hemen dedi yani büyük keyif ne güzel. Hatta albüm falan deyince zaten insanlar havalara uçuyor. Çünkü bu şans ne yazık ki onlara çok tanınmıyor. Tanıyalım istiyoruz. Yani hepimiz yapalım bunu. Ya sadece cellistler için de konuşmuyorum. Tabii konumuz burada cellistler ama herkes yapsın. Yani bazı eserler var. Mesela Kapadokya'da tanıştım Erberk Eryılmaz. Kendisinden de birazdan bahsedeceğim. Bir giriş yapayım onunla ilgili dedim. O da aynı şekilde mesela eser yazmış. Keman ve perküsyon için, daha doğrusu bir yaylı saz ve perküsyon için. Keman da olabilir, cello da olabilir, viola da olabilir. Öyle bir açık kapıda bırakmış. Çünkü çok uyum sağlayacak bir eser. O yüzden renk olarak falan. Onu ayrıca birazdan konuşacağım, size de anlatacağım. Dediğim gibi Hasan Barış çok hevesli bir besteci. Kendisiyle bence kesinlikle iletişime geçilmeli. Yaptığı eserleri ve yapacağı eserleri sizin ya da bizlerin önerisi olan yaratıcı projeleri kesinlikle paylaşabiliriz. Çok girişken, çok çalışkan, altından alnının akıyla kalkacağına inandığım bir besteci. Okey. O zaman bu eseri de bizim şu an duyma şansımız yok. Daha sipariş edilmiş durumda diyorsun. Aynen. Şu an yapım aşamasında olacak bir eser. Ama kesinlikle çok kısa zamanda o albümde yer alacak bir eser, eminim buna. Başka Ama yazdığı buradan bir eser var mı? Cello için yok. Başka eserleri var ama cello için yok. Bir keman için var diye söylemişti. O da celloya çalınabilecek bir eser olarak söyledi. Yani bir yaylı çalgı için eser. Öyle bir çalımda yapılabilir. Okey, tamam. Bu Çelişki isimli eserini de bu arada dijital platformlarda sanıyorum sizin yaptığınız kayıt. Yani Evet, muhtemelen. YouTube'da bulabilirsiniz. Evet, o kaydı SoundCloud falan gibi bir yerlerde de o Evet. kayıtlar var eğer ulaşmak Evet. merak edenler olursa diye. Aynen. Hasan Barış için de şimdilik söyleyeceğim bu kadar. İleride hepimiz onun hakkında bence çok konuşacağız. Bir sonraki esere o zaman geçebiliriz. Erberk'in eseri. Erberk bu arada bizim misafirimiz oldu. Belki rastlamışsınız bölümüne. Evet, söyledi, bahsetti. Erberk'le ben işte bahsettiğim gibi geçen günlerde Kapadokya'dayken karşılaştım. Biz hem Brandenburg konçertoları aynı zamanda yeni dönem eserlerini çaldık. Böyle bir proje vardı Kapadokya'da, Klasik Keyifler'de. Çok güzel bir organizasyon. Brandenburglar oturma düzeniyle o enstrümantasyona modern yaklaşımlar vardı. Zeynep Toraman'ın eserinde ben yer aldım. Çok güzel, minimalist ve çok renkli bir eser. Kesinlikle 12 Eylül'de yayınlanacak muhtemelen. Oradan da takip edebilirsiniz Klasik Keyifler sayfasından. Zeynep de çok başarılı bir besteci. Amerika'daydı. Şimdi Berlin'e taşınmış. Almanya'da yaşayacak. Çok başarılı. Kesinlikle takip edilmesi gereken, kontakta olması gereken vizyonlu bir genç besteci. Onun dışında Erberk'le orada tanıştık. Onlar da Amerika'dan gelmişler, Ankara'ya yerleşmişler, şimdi buradalar. Çok iyi müzisyenler. Eşi de viola sanatçısı, çok başarılı, çok iyi müzisyen. Erberk'e sordum ben de. Yani ben bir arayış içerisindeyim. Özellikle bu arada bu arayışa beni vesile eden de sizin programınız. Ya ben böyle Instagram'da görüyorum, YouTube'da görüyorum, denk geldikçe izliyorum, bulduklarımda da ilgimi çeken neler var bakıyorum derken ya böyle bir Türk eserlerine karşı bir şey başladı. Ekstra sempatim başladı. Her zaman sempatim var. Ekstra bir ilgimi çekmeye başladı. Bunun hakkında projeler yapmaya üzerine çalışmalarım başladı. Çok teşekkürler sizlere de beni buna teşvik ettiğiniz için. Ve bütün Sen de tabii bu ailenin bir parçasısın sonuçta Yusuf. Değerli bir parçası. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Erberk'e sordum. Erberk de eserinden bahsetti. Bir 6 minyatür var. 6 tane halk ezgisini ben olsam nasıl bestelerdim den yola çıkarak yazdığı perküsyon ve alto cello için, solo cello için de çalınıyor. Ama biz bunu işte yakın zamanda kendisiyle de konuştuk. CSO'nun sanatçısı, perküsyon sanatçısı Can Kıyıcı ile birlikte bir kaydını alacağız. Çok kısa zamanda çalışmalarını başlayacağız. Onu da yine sizlerle paylaşırız. Zaten YouTube'da falan da olacaktır, Spotify'da. Böyle bir çalışmamız olacak. O da çok başarılı. Çok yani daha çok
geleneksel yapıyı kullanan, tonal müziği kullanan, işleyen bir besteci. Türk motif ve figürlerini çok güzel işleyen, ritmik yapıyı çok iyi kullanan bir besteci. Umarım daha çok eserlerini dinleyeceğiz. Okay. Erberk hakkında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Geçelim mi son Bogatay Geçebiliriz. Köprülü'ye? Okey, o zaman Bogatay Köprülü'ye geçiyoruz. Ne söylemek istersin Bogatay için? Bogatay şimdi benim yeni tanıdığım bir besteci. Hatta yeni tanıştığım da bir besteci. Daha dün kendisiyle konuştuk. Biraz eseri hakkında sordum. Duymuştum böyle bir eser yazdığını. Aslında kendisi çok başarılı bir piyanist ve besteci. Bu yazdığı eser aslında bir piyano konçertosu var onun ve bir yarışmada, yanılmıyorsam İzmir'de Eczacıbaşı'nın yaptığı bestecilik yarışmasında derecesi var o konçertonun. YouTube'da da videosu var, izlenebilir. Çok başarılı bir konçerto. Bu yazdığı cello konçertosu da yeni yani taze fırından çıktı, öyle diyebilirim. Ben aradığımda öyle söyledi hatta. Bana da bir kaydını gönderdi, MIDI kaydı. Sizle de paylaşacağım onu. Çok keyifli bir müzik. Gerçekten dinleyici bunu dinlediği zaman bir daha bu eseri seslendirilsin isteyecekler bence. Sahnede izlemek isteyecekler kesinlikle. Ben bu kanıdayım şahsen. Ki canlı bir şey dinlemedim henüz o eser hakkında. Sadece midisi var elimizde. Yaklaşık 23-24 dakikalık bir konçerto. İkili orkestra düzeniyle yazılmış ve bir de arp var. Perküsyon yok. Yaylı ve ikili orkestra, arp var. Çok keyifli bir eser. Ben onu biraz dinledim. MIDI haliyle bile dediğim gibi olsa. Canlı çalınınca tabii bambaşka daha büyük bir şey çıkacak ortaya. Çok keyifli eminim. Ritmik yapı, daha çok tonal ve modal yine bir çalışma söz konusu. Deneysel bir müzik değil. Kendisi de şöyle anlatıyor. Eser aslında 3 yıllık bir sürecin meyvesi. Bu özellikle geçirdiğimiz 2 yıl, bu pandemi, bu zor koşullar, belirsizlikler, bunların da yön vermesiyle ortaya çıkmış bir eser. Müsaade ederseniz telefonumda onun kendisinin anlattığı bir şey var. Onu okuyabilir miyim? Tabii ki. Tabii Çok ki. kısa. Şuradan hemen umarım görüntüm şu an gitmiyordur. Gitti. Şöyle telefonumu çok kısa çevirmem gerekecek. Olsun. Tabii problem değil. Hemen onun o şeyini okuyorum, bana gönderdiği yazıyı. Yani eserini şöyle açıklıyor aslında bir paragrafta. Orkestrasından ya da gemisinden çok da ayrı olmayan, olmamayı tercih eden bir kaptanın, yani çelistin, yer yer tek başına kaleme aldığı, yer yer mürettebatı ile beraber haykırdığı hikayesini anlatıyor benim için demiş. Geçmiş zamanın bugün terk edilmiş kalelerinde Karadeniz rüzgarını ve onun dört yönünden dünyaya yayılan çok çeşitli ama gönlü bir insanını da konu alıyor aynı zamanda demiş. Sanki Kırım'dan Rodos'a uzanan bir serüven. İçerisinde en güncel konularımızın etkisini de bulabileceğimiz masalsı bir müzik düşüncesi diye açıklıyor eserini. Çok benim hoşuma gitti. Gerçekten o dinlediğimde de gerçekten o masalsılığı duyabiliyorsunuz orada. Yani kendinizi bir filmin içinde hatta görebiliyorsunuz. Özellikle 2. bölümde ve 3. bölümde çok kaliteli bir film müziği gibi işlenmiş. Hikayeyi çok güzel anlatan, işleyen bir müzik. Umarım zaten kendisiyle de konuştuk. Önümüzdeki sezon içerisinde tabii pandemi şartları nasıl getirir bilmiyoruz ama ayarlayabildiğim takdirde bir devlet orkestramız hangisi olursa işte dilekçelerimizi vereceğiz. Bu eseri dünya premierini yapmak istiyoruz birlikte. Valla ben Bogatay Köprülü adını ilk defa bugün burada duyuyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani Çok genç ve çok başarılı. Umarım onu da bir gün burada misafir eder. Kendi ağzından kendisine anlatmasına tanık oluruz. Çok hoş gidiyor. Yani benim açımdan çok hiç pırıl pırıl bir sürü genç insan görüyorum. Yani son devrede, son 10 yılda, 20 yılda Türkiye'de ne yapıldığı
sizin gibilerin yaptığı faaliyetlerle ortaya çıkıyor ki neler yapılıyor. Hiç haberimiz yok. Evet. Ya çok güzel şeyler oluyor. Bazen gün yüzüne çıkamıyor. Bazen yani çıkartılamıyor. Ne yazık ki bazı nedenlerden ötürü. Keşke öyle olmasa ama biz elimizden geldiğince bütün enerjimizi bunun için kullanacağız. Ben şahsen bunu yapmak için burada sizlerin huzurunda söz veriyorum. Çünkü gerçekten onlar bu yüzden varlar. Yani biz bunu çalalım, biz yapalım diye yapıyorlar. Yani herhangi bir şey için duvara yazmıyorlar o eserleri. Biz çalalım diye yazıyorlar. Ve ne mutlu bize ki yani sanırım 300 küsür beste var değil mi şu an listenizde? Yanlış Kaç oldu hatırlamıyorsam. Aslı? Evet, 327'yiz bugün itibariyle. Yani hani inanılır gibi değil. Yani ülkemizde 327 tane Türk bestecinin yazmış olduğu cello eseri var. Biz sadece Bizim kaç tanesini bildiğimiz. bildik ve çaldık. Yani bu çok Belki rakam bunun da üzerine bilmiyoruz. İşte bugün sen tabii bu söyledin. daha Muhakkak. ortaya çıkan. Bu daha ortaya Tabii çıkan. ki. Yani bugün senden öğrendiğimiz 2 tane yeni besteci var mesela. Her söyleşimizde yeni insanlar biz de tanıyoruz. Çünkü zaten herkesi tanımamız, kimsenin herkesi tanıması mümkün değil. Yeni tanıştığımız cellistler bize yeni kişilerle geliyor. Bağlantılar zaten hani buradan da her seferinde söylüyoruz. Lütfen eğer eksiğimiz varsa siz de bize yardımcı olun diye. Bu konuda sana da teşekkür ediyoruz. Bugün 2 yeni besteciyle geldin bize. Ya seve seve ne güzel. Keşke daha çok tanıyabilsem ama dediğim gibi yani bunun için de uğraşacağım. Eseri olmayanı da eser. Hani yazar mısınız? Hadi bir de cello'ya yazın, bir daha yazın diye böyle. Bunu kesinlikle peşini bırakmayacağım. Eline Umarım yani böyle enerjisi yüksek insanlarla konuşup onların bu konu hakkındaki düşüncesini almak benim için çok büyük keyif. Biz çok keyif alarak yaptığımız bir süreç. Bugün de seni burada konuk ettik. Ben çok mutluyum. Bugün biraz benim ufak bir kırıklığım var. Ondan dolayı biraz keyfim düşük ama ben çok mutluyum. Yani iyi ki seni bugün burada misafir ettik. Evet Tayfun, senin söyleyeceğin bir şey var mı Yusuf'a? Valla söylediklerini onaylayabiliyorum sadece. Ama güzel şeyler duymayı hak ediyor Yusuf. Pırıl pırıl. Bence çok iyi işler yapacak. Biz takip edeceğiz Yusuf'u. Bu programı izleyenler de Yusuf'u takip etsinler öneriyoruz. Ayrıca biz de takip etsinler ki hani beğensinler, abone olsunlar. O gereklilikleri de bir hatırlatalım. Kullanıcı davranış gereği. Yusuf çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz iletişimde Ben olacağız. çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program, bir parçası olmak, bir destek olduysam ve sizlerden de bir tabii ki destek aldım. Sizlerin arşivinden, o kütüphanesinden nasıl yararlanacağım büyük heyecanlıyım bu konuda. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu sizin gibi böyle işlere, böyle genç bestecilere ve sanatçılara önem veren insanlar var. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür Evet. ederim. Kayıttan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.